arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu yazlık baharlık tığ işi örgü modelinin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle gayet güzel bir görünüme sahip, önü arkası rahatlıkla kullanılabilir arkadaşlar. Hırkalardan yeleklere, atkılara, şallara, dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi bunu yaparken şu şekilde Alize Diva'nın Baby isimli ipini kullandım. Ve tığım ise 2,5 milimdi arkadaşlar. Şimdi Nako Pırlanta'nın böyle bir ipiyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, hemen başlayalım. Öncelikle 5 tane zincir çekiyoruz. Evet, 5 zinciri çektikten sonra tığımın üzerine alıyorum. Şu şekilde giriş yaptım. Bir tane ikili trabzan yapıyorum ilk etapta. Daha sonra 4 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve bakın şu kısımdan giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bu yapmış olduğumuz yer bizim taban kısmımız oluyor arkadaşlar. Bakın şu kısmı bu şekilde yaptım. Tabii ki de bunu sık iğne üzerine de yapabilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz yine. Şimdi ben size şöyle bir yeri anlatacağım için bana toplamda 7 tane bu şekilde yer yapmam yeterli olacaktır. Bu arada her bir yerimiz arkadaşlarım 5'er tane bu yerlerden, halkacıklardan oluşmakta. Ayrıca kenar içinde 2 tane de fazla yapmanız gerekiyor. Şimdi şu bir tanesi için bu kadar yeterli arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bitirdikten sonra, ölçümü tamamladıktan sonra bakın halkamın içerisine giriş yapıyorum ve buradan çekiyorum kaydırma yöntemiyle ilmeğimi ortasına getirebilmek için. Şimdi buradan ise 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4. Üzerine alıyorum ve bu yerin içerisine hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum ilk etapta. Daha sonra 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve diğer halkamın içerisine giriş yapıyorum. Bu şekilde. Buraya da önce bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum ve aynı yere tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bu şekilde. 2 zincir arada, bir diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Son yere geldim. Son yerin içerisine de aynı şekilde bir tane önce yaptım. Sonra bir zincir çektim ve bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve bakın bunun içerisine yine giriş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Üzerine alıyorum. Aynı yerin içerisine bir tane daha yapıyorum. Tıpkı aşağıda yapmış olduğumuz gibi. 2 zincir çektik. Bir diğerine gittik. İkinciye. Bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada arkadaşlarım 9 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve birini atlıyorum. Bu aşağıda yapmış olduğum yerlerden birini atlıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. İçerisine bu şekilde giriş yapıyorum ve sık iğne yapıyorum arkadaşlar buraya. Daha sonra tekrardan 9 tane zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çektikten sonra yine üzerine alıyorum. Ve bakın şu birini atlıyoruz. Diğerinin içerisine önce bir tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve kenara geldim. Bakın kenarda yine aynı şekilde arkadaşlar. Burası hiç değişmiyor. Kenar kısımları hep aynı devam ediyoruz. Bir tane zincirle
Tekrar bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Bir zincir çektim, geri çeviriyorum ve ortaya giriş yapıp kaydırma yöntemiyle bağladım. Şimdi 1 2 3 4 ve devam ediyorum şimdi. Şimdi buraya geldiğimizde ise 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve geliyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. Bu beşincinin içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde ve buraya bir tane sık iğne ile bağlıyorum beşincinin içerisine. Şimdi tekrar 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve geliyoruz orta kısma. Oraya bir tane daha öyle hemen sık iğnemin üzerine bir sık iğne daha yapıyorum. Aynı burada yaptığımızı buraya da yapıyoruz. 1 2 3 4 hemen 1 2 3 4 beşincinin içerisinden giriş yapıyorum zincirimden ve buraya bağlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çektim, üzerine alıyorum ve geliyorum bu kısımları yapmaya. Evet, bu kenar kısımlarını yaptıktan sonra arkadaşlar yine 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve geliyoruz bu az önce yapmış olduğumuz yerin üzerine giriş yaptım bu şekilde ve buraya bağlıyorum öncelikle bunu. Daha sonra ise 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve geliyorum diğer yapmış olduğum yerin içerisine, yani şu görüntüyü elde ediyoruz. Buraya sık iğnemizle bağlıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz ve kenar kısımlarına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şu görüntüyü elde ettik. Burada bir ipimiz bağlıymış. Daha sonra 1 2 3 4 hep 4 zincir çekiyoruz bu aralarda ve buraya yine geldim. Bakın sık iğnemin üzerine oraya bir tane sık iğne ile bağladım. Şimdi 1 2 3 4 ve buranın 5'ine geliyoruz. 1 2 3 4 beşincinin içerisinden yine giriş yapıyorum. Buraya bağlıyorum. Şimdi 4 tane zincir daha çekiyorum. Ve geliyorum diğerinin üzerine sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Kenar kısımlarına geçiyoruz yine. Şimdi yine ilk başa geri dönüyoruz. 9 tane zincir çekiyoruz bu sırada. Ve geliyorum hemen ortadaki yerimin üstünden giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar. Tekrar 9 zincir çektim. Üzerine alıp kenar kısımlarına geçiyorum. Şimdi 4 zincir çekiyorum yine. Ve geliyorum beşincinin içerisinden bağlamayı yapıyorum. Tekrar 4 zincir çektim ve geliyorum sık iğnemin üzerine ortadaki yerime. Sonra yine 4 zincir ilk başa geri dönüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evet, bakın bu şekilde modelimiz ortaya çıkmış oluyor. Şimdi yine bu kenarlarından bağlayacağız. Ortaya 9 zincir çekeceğiz ve bu şekilde artarak devam edecek arkadaşlar. Evet, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.